İsrail ordusunun hedef aldığı bir ordu yok, hedef aldığı bir cephe hattı yok, hedef aldığı çocuklar var, hedef aldığı kadınlar var, yaşlılar var. Gazze davasını, bugün Filistin davasını sahiplenen Hamas şu anda en önemli sancaktarlardan biri. Ve Gazze'den sonra Batı Şeria, Batı Şeria'dan sonra Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'ya kadar uzanacak olan işgal ve ilhak politikasının Hamas eliyle bir şekilde direnişin devam etmesi ve Türkiye'nin kendine vermiş olduğu destek bakımından da çok önemli görüyorum. Şimdi burada peki Türkiye gerçekten hedef ülke mi? Bu belki de tankla işgal edemeyecekleri Türkiye'yi bir şekilde sosyal medya mesajlarıyla, sosyal medya manipülasyonlarıyla, provokasyonlarıyla işgal etmek kadar tehlikeli bir duruma bizi getiriyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın en son Stratcom zirvesinde konuştu. Konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki Sayın İbrahim Kalın hem Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü zamandan itibaren hem MİT Başkanlığı dönemiyle beraber aslında Türkiye'nin dış politikasındaki etkisini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve kendisinin doktrinal, felsefi ve sosyolojik aslında tabanda vermiş olduğu kıymetli mesajlarda bölgenin, yani Türkiye ve çevresinin bir barış havzası, bir güvenlik havzası ve buna karşılık bu bölgeyi terörize etmeye çalışanlar, hem aparatlar hem de devlet eliyle bunu destekletenler kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani İsrail merkezli bir terör politikasının coğrafyamızı 100 yıldır neredeyse, yani 1948 yılında İsrail kuruluşundan beri nereye getirdiğini görmekteyiz. Şimdi bu noktada adaletli bir çözüm, gerçekten kalıcı bir çözüm içinde İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi ve Filistin'in eşit egemen devlet olarak Birleşmiş Milletler'de sandalyeye sahip olması ve halkının özgür, müreffeh, güvenlikli bir şekilde ve kendi öz yönetimi sayesinde bunu gerçekleştirmesinin Türkiye uzun zamandan beri mücadelesini veriyor. Şimdi bu mücadele yeni değil ama son Gazze katliamı ile beraber başka bir safhaya doğru erişti. Şimdi Gazze katliamı bizi niye gösterdi? İsrail'in bu terör anlayışının, bu soykırım anlayışı tek bir Filistinli kalmayana kadar devam edecek. Şimdi bugün Gazze davasını, bugün Filistin davasını sahiplenen ve İsmail Haniye gibi çok önemli isimlerini şehit veren, kaybeden Hamas şu anda en önemli sancaktarlardan biri. Evet, merkezi Filistin yönetimi Mahmut Abbas, evet Cumhurbaşkanı. Fakat keşke Mahmut Abbas biraz daha fedakar olabilseydi, biraz daha gözü kara olabilseydi, biraz daha sahada kendini gösterebilseydi. Ama bu işin sahada, cephede mücadelesini veren de Hamas. Sayın İbrahim Kalın'ın Hamas'la olan görüşmesi bilhassa bundan sonraki safhada, yani biz Lübnan'ı konuşurken, biz İran'ı konuşurken perde arkasında bir oldu bittiye getirilmemesi ve Gazze'den sonra Batı Şeria, Batı Şeria'dan sonra Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'ya kadar uzanacak olan işgal ve ilhak politikasının bölgedeki yine Hamas eliyle bir şekilde direnişin devam etmesi ve Türkiye'nin kendine vermiş olduğu destek bakımından da çok önemli görüyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra evet, Gazze'de resmi rakamlara göre 70-75 bin insan şehit edildi ama geçen yine bir analiz vardı. Yani enkaz altında hala daha 500 bine varan insanın olabileceği tahmin ediliyor. Bakın rakamlara bakın. Bu bir soykırım mı diye sormanın bile gereği yok. Çünkü yine konuşurken sizde İsrail ordusunun hedef aldığı bir ordu yok, hedef aldığı bir cephe hattı yok, hedef aldığı çocuklar var, hedef aldığı kadınlar var, yaşlılar var, hastaneler var, okullar var ve bilerek içinde insan olan binaları hedef almak var. Şimdi dolayısıyla günümüzün belki en modern, en stratejik soykırımı uygulanıyor küçücük dediğimiz Gazze topraklarında. Şimdi ben bu noktada Sayın İbrahim Kalın'ın Stratcom'da vermiş olduğu mesajları da çok önemli görüyorum. İsrail'in başlattığı bu bölgesel savaşın giderek bir küresel krize dönüşmesi ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 8 milyarın bedelini ödediği bir savaşa dönüşmesi şu anda fiili bir gerçeklik olmaya doğru hızla ilerliyor. Kendisi biliyorsunuz çok fazla ekran önünde olmaz ama olduğu zaman da çok kritik hayati mesajları verir. Şimdi onunla ilgili aslında şunu söylüyor Sayın İbrahim Kalın, hem Türkiye açısından hem de bölge coğrafyasının güvenliği bakımından artık sadece güvenliği, sınırları korumakla sağlanamayacağını ifade etmişti, hatırlayın. Şimdi bu ne demek aslında? Bugün bu küresel emperyalizmin kullandığı en önemli enstrümanlardan biri algı yönetimi. Yani bir şekilde toplumların zihinlerini ele geçirmek. Çünkü siz zihinleri ele geçirdiğiniz zaman parmağınızı bir kere şıklattığınızda istediğiniz gibi onları yönlendirebilirsiniz. Şimdi o zaman zihinsel bütünlüğü korumak için ne yapmamız gerekiyor diye Sayın İbrahim Kalın aslında bu soruyu sorduğunu görmekteyiz. Mesela sosyal medya meselesi. Evet, sosyal medyayı kontrol edemezseniz en büyük tehlikelerden biridir. Ve sosyal medya manipülasyonu
Türkiye açısından ve bölge açısından en önemli güvenlik meselelerinden biridir. Ekonomik algı operasyonları, bu da aslında hibrit savaşın bir ürünü. Bunda da Türkiye'yi biliyorsunuz özellikle bazı noktalarda hem iç siyaseti manipüle etmek suretiyle hem de Türkiye'yi ekonomik olarak felakete sürükleniyormuş gibi yine sosyal medya aracılığıyla hükümeti, devletimizi kötüleyen hesaplar ve mesajlar görmedik. Evet, onu da gördük. Şimdi demek ki artık bizim klasik realizm olarak adlandırdığımız, yani işte efendim devletlerin doğasında savaşmak vardır, devletler çıkarları için savaşırdan artık postmodernlik bir güvenlik doktrini inşa etmemiz gerekiyor. Yani Sayın İbrahim Kalın'ın hem kendi görüşüyle hem de sahadaki mücadelesini ben bu şekilde görüyorum şahsi olarak. Şimdi burada Morgenthau'nun bizim bildiğimiz klasik güç, realizmin güç üzerinden anlatımından artık Sayın İbrahim Kalın'ın algı, bilinç ve kimlik dediğini ortaya koyuyoruz. Algı, bilinç ve kimlik. Bakın kimliğin de altını çizmek gerekiyor. Çünkü kimliksizleştirme üzerine şu anda ciddi bir saldırı ve manipülasyon altında olduğumuzu söylemek gerekiyor. Şimdi burada peki Türkiye gerçekten hedef ülke mi? Evet, her şeyde Türkiye hedef gösteriyoruz ama hani bu işin kolayına kaçmak değil, klasik bir sokak söylemi de değil. Gerçekten Türkiye burada ciddi şekilde hedef gösteriliyor. Çünkü Türkiye burada sadece bir coğrafya olarak değil, bölgenin dengeleyici gücü. Bakın hep söylüyorum, Türkiye bir menteşedir. Türkiye köprüdür. Türkiye dengenin dengeleyicisi bir ülkedir. İşte bu coğrafyanın getirmiş olduğu sorumluluk ve özellik sebebiyle zaten biz hedef altında tutuluyoruz. Sadece 100 yıl içerisinde değil, İlk Türk Devleti'nin bu Anadolu'da kurulduğu 1000 yıldan itibaren yine bu aynı şekilde devam ediyor. Peki nedir bunlar? Dezenformasyon kampanyaları, terör ve medya senkronizasyonu, yani terörün medya eliyle kullanılması, ekonomik spekülasyonlar, biraz evvel söylediğim gibi dijital psikolojik operasyonlar. Bakın dijital psikolojik operasyonlar, bu belki de tankla işgal edemeyecekleri Türkiye'yi bir şekilde sosyal medya mesajlarıyla, sosyal medya manipülasyonlarıyla, provokasyonlarıyla işgal etmek kadar tehlikeli bir duruma bizi getiriyor. Şimdi tabii Stratcom bu anlamda önemli. Sayın tabii ki Burhanettin Duran İletişim Başkanımız bu anlamda bunun devamı ve oradan verilen mesajlar aslında küresel algıyı da bir şekilde kıracağını ben düşünüyorum. Doğru bilgilerin dezenformasyon ve monoenformasyona karşı. Şimdi burada istihbaratın da ön plana çıkardığını gördük Sayın İbrahim Kalın'ın. Yani biz sadece istihbaratı bilgi toplamak olarak değil, anlam üreten ve yön veren bir istihbarat olarak kullandığımızı söyledi. Bunun aslında sahadaki başarısını da son yapılan operasyonlarda bir şekilde görmüş olduk, değil mi? Sınırda yakalanan o teröristlerin neler yaptıklarını, bundan sonra neler yapabileceklerini aslında çok önemli bir şekilde ortaya koyan bir operasyondu. Yani burada veri, analiz, algı ve etki üzerinden Sayın İbrahim Kalın'ın çizdiği bir formül var. Şimdi burada CIA ve Mossad'ın yıllardan beri Türkiye'nin istihbaratı üzerinde manipülasyonu, işte bu bahsetmiş olduğum veri, analiz, algı ve etkinin aynı anda ve güçlü bir şekilde kullanılmasıyla ikisinin de saldırılarının teşebbüslerini boşa çıkaran bir artık istihbarat teşkilatımız var. Bunun da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii bir de Sayın İbrahim Kalın biliyorsunuz işin çok sosyolojik, felsefi mesajlarını da çok iyi verdi. Hem kendi entelektüel birikimi de buna çok müsait biliyorsunuz. Ve şöyle söyledi aslında Türkiye'yi anlatırken de. Biz sadece bir devlet değiliz. Biz aynı zamanda bir medeniyet aktörüyüz dedi. Yani bizi 1071 ile buraya geldi zannedenlerin aslında 1071'den önce, 12 bin yıl önce burada olduğumuzu bilmiyorlar. Biz bu coğrafyanın gerçek sahibiyiz diyerek bir medeniyet mesajı verdiğini görmekteyiz. Şu anda peki neyle bütünleşiyor bu? Jeopolitik güç. İçinde ne var? Askeri güç var, enerji var ve coğrafyamız var. Onun yanında jeoekonomik gücümüz ki İran Savaşı bunu aslında biraz daha ön plana çıkardı. Lojistik ve ticaret yolları meselesi. Jeokültürel de işte biraz evvel yine söylediğimin altını çizerek ifade etmek isterim. Tarih, kimlik ve anlatı demek. O zaman şu karşımıza çıkıyor Gülsüm Hanım. Buradaki Türkiye'nin aslında meselesi merkezi bir kurucu güç olması, bir aktör olması. Şimdi bu tabii Heartland'la işte bu Rimland meselesi, işte Büyük Kalpya, Transavrasya ve bütün bu jeopolitik teorilerin merkezinde biz varsa o zaman bu meselelerin göbeğinde de yine Türkiye'nin söz hakkı olması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bir de şunu söyledi Sayın İbrahim Kalın, hakikati kaybederseniz savaşı kaybedersiniz diyor. Şimdi hakikat dediği şey ne acaba? Bunu belki biraz düşünmek gerekiyor. Ne anlama, ne mesajı vermek istiyor? Orada aslında şunu ifade ettiğini düşünüyorum. Yeni bir savaş alanımız var bizim artık. Klasik cephe hatlarından çıkarak medya, akademi, dijital platformlar ve kültürel üretim, kültürel devrim.
Bunların sürekliliği, bunların devamı. Bakın MİT Akademisi değil mi? Yaptığı çalışmalar, vermiş olduğu eğitimler aslında sadece günümüzü değil, Türkiye'nin belki 50 yıllık, 100 yıllık bir vizyonunu, vizyoner bir stratejisini ortaya koyan çalışmalar karşımıza çıkardı. Ve burada tabii Sayın İbrahim Kalın aslında ortaya koymuş olduğu bir durum daha var. Onu da ifade etmek isterim. 21. yüzyılın savaşlarının sadece coğrafyayı değil, zihinleri de fethetmek üzere başlattıkları bir manipülasyon taktiği. Bunların en önemlileri nerede görüyoruz? Geçen yine Trump'ın biliyorsunuz Beyaz Saray'ın rahibesi mi artık ne diyelim, o hanımefendinin diyelim, dua teknikleri, duaları. İşte Donald Trump'ı İsa'ya benzetleri. Hazreti İsa, sizde diyor Hazreti İsa'nın özellikleri var diyor. Mesih mi geldi? Hazreti İsa Mesih mi? Haşa. Şimdi Hazreti İsa bizim de peygamberimiz. Ama onların inanışıyla bizim inanışımız arasında Hazreti İsa'sı çok öyle farklı dağlar kadar hiçbir benzerlik yok. Şimdi o zaman şu karşımıza çıkıyor Gülsüm Hanım. Teolojik aparatlar ve teolojik propaganda yöntemleri aslında bu zihinleri ele geçirme, bu zihin savaşının en büyük medeniyetimize meydan okuma yolu olarak ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla Sayın İbrahim Kalın'ın vermiş olduğu mesajlar ve bugün Hamas üzerinden ve bölge siyaseti üzerinden bulunduğu makamla beraber ortaya koymuş olduğu simetrik ve asimetrik bir mücadele Türkiye'nin hem kendi güvenliği bakımından hem de bizim öz coğrafyamız olarak gördüğümüz Mezopotamya yani Orta Doğu'nun selameti bakımından oldukça kıymetli. Çünkü İran'daki savaşın Türkiye'yi ne kadar ilgilendirdiğini, İran'dan Pakistan'a uzanacak hattaki huzursuzluğun ve oradaki oluşturmak istenen kaosun Türkiye'yi ne kadar ilgilendirdiğini, Afganistan'ı, Türkistan'ı, Karadeniz'in, Akdeniz'in, Libya'nın Türkiye'yi ne kadar ilgilendirdiğini ortaya koyan bence çok kapsamlı ve Türkiye'nin savunma hattı Türkiye'den ötedir dediğimiz o söyleminde vücut bulduğu bir durumu karşımıza çıkarıyor aslında.